Merhabalar sevgili dostlar, değerli arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir video ile daha beraberiz bugün. Yine gazetelerden manşetler derledim. Hep beraber bunları değerlendirelim. Buyurun seyre. Herkes mutlaka izlemiştir. Önceki gün televizyonlarda yürek burkan bir kadının feryadı, Türkiye'deki, ülkemizdeki ekonomik sıkıntının, fakirliğin ne kadar zor şartlar altında sürdüğünü gözler önüne serdi. Kadın ağlamaklı, burcu burcu koktu, istemeye utandım dedi. İşte evinin bulunduğu yerde piknik yapılmış. Tabii ki piknikçiler mangal yaparken kadına kokusu gelmiştir. İşte gidip azıcık isteyemedim, utancımdan diyor ve sözlerle devam edemedi. AKP iktidarı 22 yılda ülkeyi bu hale getirdi. Askıda hayatlar, ekonomiyi batırdılar, yoksulluğu arttırdılar, milyonları yardımla geçinebilir hale getirdiler. Askıda ekmekle başlayan yardımlaşma her yere yayıldı. Son örnek kırtasiye ve kent lokantaları oldu. İstanbul'da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı kent lokantaları projesi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin işte hemen hemen tamamına yakınında yayılmış oldu. 3C iddiasıyla iktidara gelmiş olan AKP 3C'yi derinleştirmiş oldu. 3C nedir işte? Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar. Hangisi yok şu anda? Hangisi ortadan kalkmış durumda? Yolsuzluk mu yok? Yoksulluk mu yok? Yoksa yasak mı yok? Askıda ekmek projesinden sonra askıda simit, işte askıda kıyafet derken şimdi de askıda kırtasiye oldu. Okulların açılmasıyla birlikte herkes çocuklarının okul malzemelerini tamamlamak için kırtasiyeye gittiklerinde yüksek fiyatlarla karşılaştılar ve işin içinden çıkamaz oldular. Bazı kırtasiyeler askıda kırtasiye uygulaması başlatmış oldu. İşte bir hayırsever oraya gidip bir paketin parasını öderse o parası ödenen paket herhangi bir ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor. Ülke bunu da görmüş oldu. İktidar milletin milyarlarını adeta havaya atıyor. Karadağ'daki yetmedi, şimdi de havada saltanat başladı. İtibardan tasarruf etmiyorlar. Kamu kaynakları 2021'e kadar kara taşlarını harcayan iktidar 2021'den sonra neden uçmayalım dediler herhalde. Uçak ve helikopterlere harcıyorlar. Şöyle bir grafik var. İşte 2021 yılına kadar hava taşlarına 1 milyon 206 bin lira harcanmışken 2022 yılından itibaren 2 milyon 770 bin liradan başlamış. Son toplam 14 milyon lira gibi bir rakama ulaşmış hava taşlarına kullanılan. Karada da az değil. Karadaki arada neredeyse 10 milyona ulaşmış durumda. Yani habire uçuyorlar. Her türlü şekilde saltanat var. Arabayı üreten ülkelerde bizim ülkemizdeki gibi kamu aracı, makam aracı yok. Almanya Başbakanı herhangi bir yabancı ülkeye giderken tarifeli uçakla gidiyor. Biz 5 uçakla gidiyoruz. Sonra da tasarruf diyoruz. Tasarrufu vatandaş yapıyor. Vatandaştan alınan paralar işte bu şekilde harcanıyor. Öyle görünüyor. Yeni anayasa tartışmaları bir yandan sürerken İşte Hüdapar'a söyletildi bir. Hüdapar Genel Başkanı'na söyletildi. Anayasayı baştan, gerçi onu AKP Genel Başkan Yardımcılarından Hayat Yazıcı da söylemişti. Yeni anayasayı baştan sona yenileyeceğiz dedi ama özellikle ilk 4 madde hatta 4. madde vurgusu yapmamıştı. Bunu Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na söylettiler. İşte 4. maddeye karşıyız dedi. Aslında 4. maddeye karşı olmak, önceki videolarımda da söylemiştim. 4. maddeye karşı olmak ilk 3 maddeyi de yok saymak anlamına geliyor aslında. Tartışma yok deniyor ama biz 22-23 yıllık AKP iktidarları zamanında bu süreci hep biliyoruz. Önce şöyle bir işte ortaya bir atılır, biraz tartıştırılır. Yok, bu konuda kamuoyunda yüksek bir direnç varsa biraz işte geri adım, 3 adım gidilmişse bir adım geri yapıp beklemeye geçiyor. Bir süre sonra tekrar aynı konuyla kamuoyu önüne çıkıyorlar. Bakalım, izleyip göreceğiz. Anayasanın ilk 4 maddesi bu devletin kuruluş senedi. Devletin kuruluş senediyle kavgalı olan da siyasal parti olamaz. Olamaz yani. En büyük israf sarayın varlığı. Halka tasarruf yaptıran, vergi üstüne vergi koyan saray topladığı paraları ya aldığı lüks harcamalarına için aldığı borcun faizine, yandaş müteahhitlere ya da din tarikat işlerine harcıyor. İşte en büyük bütçesi olan kurum Diyanet. Şu an itibariyle Diyanet kendine ayrılmış olan yaklaşık 80 milyar lira gibi
miktarı bitirmiş durumda. İsraf raporu hazırlandı. İstanbul Planlama Ajansı'nın hazırlamış olduğu israf raporuna göre neredeyse %17 oranında borç faizinin toplam vergi gelirine oran toplam vergi gelirlerinin yaklaşık %17'si faize gidiyor. Yani anlamına geliyor. 1 trilyon 58 milyar lira kur korumalı mevduata ödeniyor. Birilerinin doları var. Doları bankaya TL karşılığı yatırmışlar. Vatandaştan toplanan vergiler de onların dolarda artış olduğu zaman paralarını korumak için harcanıyor. Bir de yap işlet devret kamu özel işbirliği deniyor ama bu aslında milli bütçenin belli yerlere kanalize edilmesi gibi bir şey. Çünkü %97, %98 hata payı olmaz ve bu hata payını yapanlara bir şey olduğunu duydunuz mu hiç? Zafer Havalanı yazılma payı %97. Taahhüt edilen yolcu sayısının %3'ü gerçekleşmiş daha sadece. Ayrıca YİP diye bir şey var. Bu da aslında tartışma konusu olabilecek bir şey. Yani borsadaki gözetim altına alınan şirketlere artık destek mi yapılıyor? Ben ekonomist olmadığım için bunu tam anlamıyorum. 6 milyar 940 milyon liradan bu YİP kapsamındaki şirketler aktarılmış durumda. Yani artık Türkiye bir yerlere çalışıyor. Birilerine çalışıyor. Öyle gözüküyor. Kılıcın izini sürüyoruz. Dış bağlantıyı da araştırıyoruz. Yani teğmenlerin kılıçlı yemininden bahsediliyor. İşte burada amaç bir şeyler konuşturmak bence. Yani teğmenler Atatürk'ün askeri izledi. Yani Türk askeri kurucusuna bağlı olmayacak da bu ülkeyi kuran kurucu lidere bağlı olmayacak da niye bağlı olacak? Aslında burada en büyük rahatsızlık Atatürk'ten rahatsız diyemiyorlar. Ne bileyim inşallah bu genç subaylarımıza enerjik görev aşkıyla, vatan aşkıyla göreve başlayan genç subaylarımıza herhangi bir şey olmaz temenni ediyoruz. Evet, ülkeyi meşgul eden neredeyse bir aydır meşgul eden konu Narin cinayeti. Sizce katil kim? Amca Salim Güran mı yoksa anne Yüksel Güran mı yoksa abi Enes Güran mı? Yoksa yenge Hediye Güran mı? Yoksa cesedi dereye götürüp işte bir yere bir ağacın altına gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar mı? Aradan geçen süre zarfında işte 12 kişi tutuklanmış olmasına rağmen katilin kim olduğu, Narin'in neden öldürüldüğü ve kim öldürdüğü tespit edilemedi. Sadece ölüm şeklini adli tıp belirlemiş oldu. Boğularak öldürüldüğü şeklinde bir rapor ortaya çıkmış oldu. Çok canice bir şey. Hem de aile içinde bu şekilde bir şeyi işlemiş olması. İnsan kendi canından bir parçayı boğarak gerçekten bu cümleyi telaffuz etmek bile benim için acı verici bir şey. Bir de buradan işte efendim ailenin şerefi, ya katilin ne şeref olacak? Yani burada işte aile kurumunun hedef alınıyor gibi bir açıklamalar da söz konusu oluyor. Bunu esefle karşılıyor. Domates çürüdü, vali yürüdü. Ağustos'ta domates üreticilerinin eylemlerini durduran Bursa valisi işte üreticinin talep etmiş olduğu 3 lira 75 kuruşluk fiyatı bir 25 kuruş indirimle 3,5 liradan ürünleriniz alınacak garantisi verdi. Eylemler bitti. Eylemler bittikten sonra Vali Bey çok büyük bir iş yapmış olacak ki valiyi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atadılar. Balıkesir Sındırgı'da 13 Ağustos'ta domates üreticilerinin traktörle eylemi gündeme gelmişti. İşte aradan geçen bir ay zarfında köylüler bırak 3,5 liradan ürünü satmayı 1 lira 20 kuruştan bile satamamış oldular. Hatta Karaağaç Köyü Muhtarı Musa Yılmaz bir kamyon toplattım. 1 lira 20 kuruştan bile satamadım, çöpe döktüm diyor. Şimdi bu şekilde bir ortam varken, çiftçiye yapılan bu şekilde bir girdi maliyeti baskısı varken ve ürünü satamazken ürün tarlada kalıyor, marketteki ürünün fiyatına yetişemiyor tüketici. Burada yapılması gereken, iktidarın ısrarla yapmamış olduğu şey işte çiftçiye vermesi gereken desteği gerektiği şekilde vermiyor. Kanunda yazılan maddeyi uygulasa yeter aslında. Gayri safi milli hasılanın %1'ini çiftçiye karşılıksız destek olarak verilir diyor. Bu uygulanmış olsa, hatta bunun yani sadece kanunda yazdığının daha ilerisinde geçmek mümkün. Yani çiftçi çünkü beslenmek, gıda üretmek stratejik bir şey. Bugün dışarıdan alabilirsiniz. Yarın başka şartlar geliştiği zaman satın aldığınız yer ben size bu ürünü vermiyorum dediğiniz zaman ülke aç kalır. Yani bunu Ukrayna-Rusya savaşında başlangıcında yaşadık. İşte
buğday dolu gemiler geldiği zaman veya işte ayçiçek yağı dolu gemiler geldiği zaman bütün millet alkışa durdu. Oysa biz tarım ülkesiyiz. Tarım ülkesiyiz. Yani bu cennet vatanı bu şekilde dışarıya bağımlı hale getirmek gerçekten büyük başarı. Emir verildi. İşçi ezilecek. İşçilerin günlerdir süren eylemi devam ediyor. Devam ediyor yani sadece ama artık yeter dediler herhalde. Polise talimat verildi. Polis işçileri gözaltına almaya başladı. Bir işçi televizyonları izlemiş, direğe çıktı. O işçi yaşamak istiyorum, öldürmek istiyorsunuz, ölelim o zaman diye bağırdı. Ama gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Bir de işçiler ters kelepçeyle gözaltına alındılar. Ters kelepçeyle gözaltına alırken 10. yıl marşı söylediler. Şimdi yani emekçi hakkını istemiş arkadaş. Bu insanlar terör eylemi mi yaptılar, silah kaçakçılığı mı yaptılar, uyuşturucu mu kaçırdılar? Böyle bir şey olabilir mi? Bu resmen zulüm yani. Anayasal hakkını kullanıyor. Anayasal toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanıyor. Sendikaya üye oldu diye. Sendikaya üye olmak da bir anayasal hak. Anayasal hakkını kullandı diye işten atılan işçiler gösteri yapıyor. Ve ters kelepçeyle gözaltına alınıyor. Gerçekten bu bir zulümdür. GSM operatörleri fahiş zam yaptı. Hani işte soğan depoları, patates depoları basılmıştı. Fahiş fiyat araştırmak için marketler basıldı. Neden? Kendi yönetmiş olduğunuz GSM operatörlerinde fahiş fiyat uygulamasını ortadan kaldırmıyoruz. Cepten konuşmak artık %400 zamlandı. Yani 200 lira gibi bir fatura ödüyorsanız otomatikman 600 lira gibi bir rakama çıkmış oldu. 500 liralık bir faturanın neredeyse %34'ü vergi. İşte katma değer vergisi, özel iletişim vergisi, damga vergisi ve telsiz kullanım ücreti olmak üzere 500 liralık bir faturanın 169 lirası vergiye gidiyor. Bu da yaklaşık %34'e tekabül ediyor. Cepçiler, evet. Hayal değil, gerçek oldu. 400 yeni icra müdürü geliyor. İşte her gün 5000 kişi icralık oluyor. Her gün, bu gerçekten böyle tüyler ürpertici bir şey. Her gün 5000 kişi icralık oluyor. Hacizlere yetişemeyen Adalet Bakanlığı 400 yeni icra müdürü alıyor. Değil mi? İsrail'le ticarete kim göz yumuyor? Türkiye'nin Gazze'deki soykırım yüzünden ortaya çıkan tepkilere karşın İsrail'le ticareti bitirdik açıklamasının üzerinden çok uzun bir süre geçmeden gemilerin yine işte önceleri 3. bir ülke üzerinden sonra direkt İsrail limanlarına mal götürdüğü tespit edildi. Vicdanları kanatan utanç karşısında ne ticareti yapan şirketten ne de üyesi olduğu iş platformundan ne de ayıba engel olması gereken bakanlıktan hiçbir açıklama gelmedi. Bu sefer suskunluk var şu anda. Evet, bu manşetimizle birlikte bugünkü basın turumuzu bitirmiş olduk. Buraya kadar beni sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoları izledikten sonra videolarımızı beğenmeyi, altına küçücük yorum yazmayı unutmayın diyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.